Yeşilçam dünyasında yer alan oyuncuların ilginç ve acılarla dolu hayat hikayeleri yer almaktadır. Bu hikayelerden bazıları bizleri çok derinden üzmektedir. İşte sizler için derlediğimiz Yeşilçam'ın acı dolu 4 hayat hikayesi. Bu tarz çalışmaların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci hikayemiz İlyas Salman'ın 7 kardeşinin hayatını kaybetmesi. Onu yıllarca Kibar Feyzo, Banker Bilo gibi sosyal sorunları anlatan filmlerle izledik. Son filmi Mısır Adası'yla uluslararası festivallerden pek çok ödül aldı. Çocukluğunda birçok acıyı yaşayan İlyas Salman, bir kardeşinin gözünün önünde yanarak hayatını kaybettiği korkunç olayın ardından hastalık hastası olduğunu anlatmıştı. Usta sanatçı İlyas Salman 11 çocuklu aileden gelmekte olup Salman'ın çocukluğu yoksulluk ve acılarla doluydu. 7 kardeşini kızamık, boğmaca gibi hastalıklardan kaybettiğini anlatan İlyas Salman, bugün artık hastalık bile sayılmayan hastalıklardan, yoksulluktan, ama sorsam bugün bana en az bu kadar acı gelen, insanların %90'ının Bilo, %10'unun Maho olduğu bir ülkede yaşıyor olmak bu daha acı ifadesini kullandı. Hala sokakta aç insanları, yoksulları, sefalet içinde yaşayanları görmek diye konuştu ve devam etmişti. İlyas Salman'ın bir röportajında şöyle konuşması dikkatleri çekmişti. Hastalık hastasıyım. Kardeşlerimin bir tanesi gözümün önünde yanarak öldü. Ben 4 yaşındaydım. O 3 yaşında. Köydeyiz. Dışarıda yarım metre kar var. Su eve 1 kilometre uzaklıkta. Annem suya gitmiş. Sobanın üstünde patates kaynıyor. Kardeşim sobanın üstüne uzanmış. Eli tutuştu. Yanmaya başladı. Çocuk aklımla üstüne bir şey örtüp söndürmeyi akıl edemiyorum. Kendi kendime duvarları yumrukluyorum. Hala bazı geceler rüyamda kardeşimin yandığını görüyorum. Her gece en olmaz saatte kalkar kendime bir hastalık uydururum. Kanser olurum, ülser olurum, beynimde tümör olur, kalkar hastaneye giderim. Bugüne kadar olmadığım tek hastalık rahim kanseri. Onu da fiziksel olarak mümkün olmadığını bildiğimden. Yoksa onu da olurdum. İlyas Salman 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar köyünde dünyaya gelmişti. Aslen Arguvan Malatyalıdır. Malatya Turan Emeksizler Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuarda eğitim görürken son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleriyle tanındı. 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtmişti. Annesi Hafize Hanım, babası Vahap Salman'dır. İlyas Salman sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini de yaptığı 2 tane de sinema filmi bulunuyor. Ayrıca çeşitli tarzlarda şiirleri ve türkü albümleri de bulunuyor. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den itibaren 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştı. İkinci hikayemiz Müslüm Gürses'in bütün ailesini kaybetmesi. 1953 yılının 7 Mayıs günü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde kerpiç duvarlı bir evde doğmuştu Müslüm Gürses. Geçim derdi onları Adana'ya sürükledi. Eşi Emine'yi, çocukları Zeyno ve Ahmet'i ve Müslüm'ü doyurabilmek için Mehmet Akbaş kimi zaman düğünlere gidip bağlamada çalıyordu. Bir mesleğin olsun diyen babası onu bir terzinin yanına verdi. Terzi çırağı da olsa tek sevdası müzikti. Bir gün Adana'ya piknik aile çay bahçesinde bir yarışma düzenlendi. Katılacağımı duyan babam gece ben uyurken saçlarımı kesti. Sabah gittim 3 numaraya vurdurdum başımı. Sonra bit pazarında elbise kiraladım. Neticede yarışmaya katıldım ve birinci seçildim. Yıl 1968'di. Bir süre çay bahçesinde şarkı söyledim. Mehmet Genç diye bir arkadaşım vardı. Bağlama çalardı. Ben terziliğe başlayınca arada bir yanıma gelirdi. Mehmet o zamanlar İzzet Altınmeşe'nin kardeşi Sadık Altınmeşe ile çalardı. Bir akşam Sadık hastalanmış. Bu akşam gazinoda sahneye sen çıkacaksın dedi Mehmet. Çıktım ve o gece sahneye ve gazinonun patronu bundan sonra burada sen çalacaksın ifadesini kullanmıştı. Aslında müzikteki kaderim o gece değişti. Şansım o gece yüzüme gülmeye başladı dedi Müslüm Gürses. Müslüm'ün hayatında yaşadığı 2 acı vardı. Yüreği dağlanır, yıkılır, üzerine titreyen annesi ölür. Annesinin ölümüne neden olan kişi babasıdır. Biri toprağa gider, biri hapishaneye. Kısa süre sonra kardeşi Ahmet'i kaybeder. Bu acıların ardından iyice içine kapanır. Sessizliğe gömer kendini. Müslüm Gürses'in başından geçen diğer olay ise şu şekildedir. Müslüm Gürses bir gün kaza yapıyor. Kazada şoför ölüyor. Müslüm'ün de öldüğünü sanıyorlar. Gazete kağıtlarıyla üstünü örtmüşler. Sonra da morga kaldırmışlar. O arada nefes aldığını fark etmiş ve doktorlara haber verince acile almışlar. Ben ölümü yaşadım aslında. Yeniden hayata dönmüş olmam Allah'ın bir lütfudur. Ameliyatta alnıma beynimi koruyacak bir plaka taktılar. Çünkü alın kemiğim yok olmuş. Kazadan sonra koku alma duyumu kaybettim. Hiçbir kokuyu alamam ben. En pahalı parfümler bile ispirto kokusu verir bana. Ayrıca işitme duyum da %50 kayboldu. Çok az işitirim.
Üçüncü hikayemiz Hayati Hamzoğlu'nun yürek burkan sonu. Yeşilçam'ın kötü adam karakterlerinin vazgeçilmez ismi olan Hayati Hamzoğlu'nun hayata nasıl veda ettiğini biliyor musunuz? Türk sinemasının seçkin üyesi olan Hayati Hamzoğlu 1933 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlkokul öğreniminden sonra hayata atılarak bir süre kuyumculuk yaptı. Sinemaya 1954 yılında Köy Çocuğu filminde küçük bir rolde oynayarak girdi. Daha sonra kötü adam tiplemelerinin ve karakter rollerinin değişmez oyuncusu oldu. Pala bıyıkları, kemerli burnu, sesini kullanışı, bıyık burkması, dayak yemesiyle Türk sinemasına gerçekten kötü bir tipleme kazandırmıştı. 1999 Marmara bölgesini yerle bir eden depremde evini kaybetti. 2000'li yıllarda ölümünden önce televizyon ekranlarında görüldüğünde eski halinden eser yoktu. Hastalık yüzünden zayıflayıp tanınmaz hale gelmişti. Yeşilçam'da kendisi gibi karakter oyuncusu olan pek çok meslektaşının kaderini paylaşıp yapayalnız ve yardıma muhtaç bir şekilde hayata veda etmişti. İlk diyaloglu rolünü 1956 yılında Tuzak Oteli filminde Neriman Köksal'ın fedailerinden birisi olarak oynamıştı. Ardından yönetmen Osman Seden'in filmlerinde oynamaya başladı. 1969 yılında gerçekleştirilen Adana 1. Altın Koza Film Şenliği'nde Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuyu filminde en iyi yardımcı aktör ödülünü kazanmıştı. Tatar Ramazan filmindeki Abdurrahman Çavuş rolüyle Altın Koza ödüllerinde tekrar layık görüldü. Hayati Hamzoğlu 15 Nisan 2000 tarihinde Antalya'da akciğer kanseri sebebiyle 67 yaşında vefat etmişti. Son hikayemiz Erol Taş'ın eşini kanserden dolayı kaybettikten sonra çocuklarına bakması. 28 Şubat 1926 Erzurum doğumlu Erol Taş henüz 2 yaşındayken babası Hamza Bey'in ölümü üzerine annesi Nazife Hanım'la birlikte İstanbul'a taşındı. Boksör olan Taş 1947 yılında İstanbul ve Türkiye ikinciliği kazandı. Yine o yıl askere gitti ve 3 yıl askerlik görevini yaptı. Askerden dönünce bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. Sinemaya ilk 1957 yılında Mümtaz Alparslan'ın çektiği Acı Günler filmiyle girdi. Başlangıçta filmlerde figüranlık ve küçük rollerle görüldü fakat kısa zaman içerisinde yıldızı parladı. 600'e yakın filmde kamera karşısına geçen usta oyuncu, oynadığı filmlerin 6'sında ise başrol oyuncusu olarak karşımıza çıktı. Erol Taş ilk eşi Hafize Taş'ın 18 Ağustos 1965 yılının vefatından sonra Konya'nın ünlü yün tüccarlarından Süleyman Erşan'ın kızı, aynı zamanda teyzesinin çocuğu olan Elmas Erşan ile evlendi. Bu evlilikten 1968 yılında Müjgan adında bir kızı oldu. Usta sanatçının ilk eşinden Metin Tanju ve Güler Gönül adında ikizler olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. Sanatçı uzun süre çocuklarına hem analık hem de babalık yaptı. "Ulan sen ne kötü adammışsın" denilip birkaç kişi tarafından Erzurum'da dövüldüğü rivayet ediliyor. 18 Ağustos 1965 yılında Erol Taş için unutamayacağı kara günlerin biri olmuştu. Vakit akşam üzeri. Odadan çıkan hemşire hastane koridorlarında dolaşan adama başıyla işaret ediyor. "Erol Bey, gelir misiniz?" Erol Taş odadan içeri giriyor. Uzun seneler aynı yastığa baş koyduğu karısı kurtulamadığı amansız hastalığın pençesinde hayata gözlerini kapıyor. Ve artık Erol çocuklarının hem babası hem de annesi oluyor. O günden sonra çocuklarına bakmaya başlıyor. Onları giydirip başlarını yıkayıp elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Erol Taş 8 Kasım 1998 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. Evet, sizler için derlediğimiz bu çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız bize destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.